Burası bir çöl gibi görünüyor olsa da, aslında burası bir göl. Uçsuz bucaksız bembeyaz tepeler ve rüzgarla şekillenmiş kum dalgaları. Her kum tepeciğinin arasında parlayan turkuaz göller var. Bu park Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alıyor. Lençoi Maranhenses doğa yasalarını yeniden yazan bir mucize. Yılda 1200 milimetreden fazla yağmur alıyor. Bu da çöllerin alamayacağı kadar yüksek bir miktar. Yağmur mevsimi geldiğinde kum tepeleri arasında gizli kalmış çukurlar göletlerle doluyor ve ortaya bu muhteşem manzara çıkıyor. Bembeyaz kumlar arasında masmavi lagünler. Peki bu nasıl oluyor? Bu bölgenin altında bulunan sert kayalar suyu uzun süre yüzeyde tutuyor. Sıcak ve kurak dönemlerde turkuaz ve zümrüt tonlarındaki göller kaybolmaya başlıyor. Hazirandan Eylül'e kadar ise en dolu hallerindeler. Gökyüzünün yansıması, beyaz kumun saflığıyla birleşince adeta başka bir dünyadaymış hissi yaratıyor. Bu göllerde balıklar yaşıyor. Ama bu gölün en ilginç yanlarından birisi, bazı balık türlerinin kurak sezonda toprağın altına gömülüp yağışlı sezonda tekrar canlanması. Bu döngü, evrenin ne kadar sabırlı ve bir o kadar da yaratıcı olduğunu gösteriyor. Lençoi Maranhenses'in anlamı, Portekizce'de nevresim çarşafları demek. Çünkü yukarıdan bakıldığında kum tepeleri dev dalgalı çarşaflara benziyor. Rüzgarın oluşturduğu her kıvrım, sanki dev bir sanatçının sanat eseri gibi. Burası sadece insana fiziksel değil, zihinsel olarak sonsuzluk duygusunu hissettiren bir yolculuğa çıkarıyor. Lençoi Maranhenses dünyanın ne kadar güzel, ne kadar şaşırtıcı olduğunun ispatı. Lençoi Maranhenses, hayal ile gerçeğin arasındaki ince bir çizgi. Bir tarafı kurak, diğer tarafı hayat dolu. Zıtlıkların dans ettiği, yaratıcının başyapıtlarından biri. Kuzey ışıkları. Kuzeyde karlarla kaplı bir düzlükte, renklerin dans etmeye başladığı yerde. Sanki evrenin perdesi aralanmış da, yıldızların ötesinden bir ışık sızmış gibi. Kuzey ışıkları, insana gökyüzünün büyüsünü gösterir. Kuzey ışıkları bilimsel olarak güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanına çarpmasıyla oluşur. Bu çarpışma, kutup bölgelerinde gökyüzünü boyayan inanılmaz bir ışık şovuna dönüşür. Yeşil, mor, mavi ve bazen kırmızı dalgalar, sanki gökyüzü, görünmeyeni görünür kılmak istermiş gibi yeryüzüne yansır. Ama onu yalnızca bilimle açıklamak yetmez. Çünkü kuzey ışıkları, sadece bir fizik olayı değil, insan ruhuna işleyen bir doğa mucizesidir. Norveç'in kuzeyinde, İsveç Laponya'sında, Finlandiya'nın ormanlarında ya da Alaska'nın dondurucu gecelerinde bembeyaz yeryüzü üzerinde bir ışık belirir, sonra bir diğeri. Ve bir anda gökyüzü bir perde gibi dalgalanmaya başlar. Kuzey ışıkları öylesine hızlı, öylesine nazik hareket eder ki, sanki rüzgarın dans ettiği renklere tanık olursun. Gözlerin açıkken rüya görmek gibi bir şeydir bu. Yüzyıllar boyunca insanlar bu ışıkları ilahi bir mesaj, tanrıların ışığı ya da atalarının ruhları olarak yorumladı. Eskimo efsanelerine göre, bu ışıklar ölmüşlerin fenerleriydi. Bugünse, hala aynı hayranlık ve saygı ile izliyoruz. Çünkü bazı şeyler, ne kadar açıklanırsa açıklansın, sihrini asla kaybetmez. Boabab yolu, Madagaskar. Yolun iki yanında dev gövdeli, yüzlerce yıllık ağaçlar yükseliyor. Ama bunlar sıradan ağaçlar değil. Gövdeleri kalın, dalları yukarı doğru patlamış gibi. Madagaskar'ın batısında, Morondava şehri yakınlarında yer alan, doğanın zamana karşı direncinin simgelerinden birisi. Bazıları 1000 yaşında ve hala dimdik ayakta. Boyları 30 metreye kadar çıkabiliyor. Gövdeleri ise 10 metreyi bulabiliyor. Bu bölge, bir zamanlar sık bir ormanken, insan etkisiyle orman yok olmuş ve geriye sadece bu anıt ağaçlar kalmış.
Burada zaman yavaş akar. Madagaskar halkı için baobablar kutsaldır. Birçok efsaneye göre Tanrı bu ağaçları öfkeyle ters çevirmiş. O yüzden kökleri yukarıdadır. Kimileri ise onların gökyüzüne dua ettiğini söyler. Ve gerçekten onlara baktığında içinden gelen ilk şey bir saygıdır. Bu yol, doğayla insanın sessiz bir diyaloğudur. Her gövde bir hikaye, her dal bir dua gibidir. Bazen en etkileyici manzara, en sessiz olanıdır. Bu yol, yeryüzünün kök salmış hafızasıdır. Büyük Set Resifi Avustralya. Binlerce mercan, milyonlarca balık, sonsuz bir yaşam döngüsü. İşte karşınızda dünyanın en büyük canlı yapısı, Büyük Set Resifi. Avustralya'nın kuzeydoğu kıyısında yer alan bu doğa harikası, 2300 kilometre uzunluğunda. Yani neredeyse Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna uzanacak kadar büyük. Uzaydan görülebilen tek canlı yapı. O kadar devasa, o kadar etkileyici. Burası sadece bir resif değil, bir sualtı gezegeni. Büyük Set Resifi 400'den fazla mercan türüne, 1500'den fazla balık türüne ve binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Burada her şey canlı, hareketli ve rengarenk. Küçük palyaço balıklarının saklandığı anemonlar, dev manta vatozlarının süzüldüğü geniş alanlar, kaplumbağalar, köpek balıkları, denizatı sürüleri. Okyanus burada sadece bir su kütlesi değil, bir şehir gibi yaşıyor. Ve her canlı, o büyük döngünün bir parçası. Resifin en etkileyici yanlarından biri ise sessizliği. Suyun içinde zaman farklı akar. Dalgalar yukarıda dans ederken, canlılar aşağıda bambaşka bir evrende yaşar. Binlerce senede oluşan mercanların her santimetresi sabırla, yavaş yavaş inşa edilmiş bir doğa tapınağı gibidir. Burası sadece bir resif değil, dünyanın kalp atışlarından biri. Büyük Set Resifi, okyanusun içindeki bir masaldır. Ama bu masal, hayal ürünü değil, gerçek. Ve bize şunu anlatıyor, biz sadece kara canlıları değiliz. Aynı zamanda okyanusun da çocuklarıyız. Büyük Set Resifi suyun altındaki en güzel sırlardan birisi. Antilop Kanyonu, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde, Navajo ulusunun kutsal topraklarında yer alan Antilop Kanyonu, binlerce yıl süren bir doğa oyunuyla oluştu. Yaz yağmurlarıyla gelen ani seller, yumuşak kum taşını parça parça oyarak bu kıvrımlı geçitleri yarattı. Her kıvrım, her duvar, her dokunuş, zamanın kendisiyle oyulmuş. Duvarlar dans ediyor gibi kıvrılıyor ve dalgalanıyor. Güneş ışığı yukarıdan süzüldükçe, toprak rengine mor, pembe ve altın tonları karışıyor. Özellikle gün ortasında, yukarıdan süzülen ince güneş ışınları, kanyonun içini bir tiyatro sahnesine çevirir. O ışık huzmeleri tozla birleştiğinde, adeta gökyüzünden inen ilahi bir ışığa benzer. Yürürken etrafındaki kayalar canlı gibi görünür. Bazen bir dalga, bazen ise bir perde gibi. Sanki bir kayanın içinden değil, renkli bir rüyanın içinden geçiyormuş gibi. Antilop Kanyonu'nu tarif etmek kolay değil. Çünkü burası bir coğrafi oluşumdan çok daha fazlası. Burası bir resim, bir şiir, bir meditasyon. Burada taş konuşur. Işık dans eder. Antarktika. Dünyanın sonunda, haritaların bittiği yerde. Burası insanın değil, doğanın mutlak hakim olduğu yer. Göz alabildiğine uzanan bembeyaz bir boşluk. Rüzgarın şekillendirdiği buz kuleleri ve sessizlik. Öyle bir sessizlik ki kendi nefesin yankılanır. Burası dünyanın en uç noktası. Antarktika, dünyanın en güneyindeki kıta. Ama sadece konum olarak değil. Soğuklukta, ıssızlıkta, saflıkta da zirvede. Yılın büyük kısmı karanlık ve donmuş geçer. Kışın sıcaklık -80 dereceye kadar düşebilir. Ve buna rağmen hayat burada da bir yol bulur. Kutupların kalbinde hayatın ne kadar dirençli, doğanın ise ne kadar azimli olduğu görülür. Hayatın buz üzerindeki mucizesi. Bembeyaz vadilerde penguen sürüleri, kaya gibi dik yamaçlardan aşağıya atlayan foklar ve buzullar arasında sessizce süzülen balinalar. Hayat,
bu zorlu coğrafyada bile dansını sürdürür. Özellikle imparator penguenleri, eksi 40 derecede yumurtalarını korumak için birbirlerine kenetlenir. Bu sadece hayatta kalma değil, dayanışmanın ta kendisidir. Her canlı, bu donmuş diyarın bir parçası olarak yaşar. Çünkü burada, güç değil, denge ayakta kalmanı sağlar. Antarktika'nın %98'i buzla kaplı. Ve bu buz tabakası, milyonlarca yıllık sırları saklar. Dünyanın geçmiş iklimini anlatır. Bilim insanları için bu kıta gezegenin zaman kapsülüdür. Her çatlayan buzul sesi, iklim değişikliğinin yankısıdır. Ve bu yankı sadece kutuplarda değil, dünyanın dört bir yanında duyulur. Antarktika'da geceler başka türlü parlar. Kutup ışıkları gökyüzünü alev gibi boyar. Güneş, yaz boyunca hiç batmaz, kışın hiç görünmez. Zaman burada farklı işler. Günler değil, mevsimler akar. Antarktika, sadece buzdan bir kıta değil, dünyanın bembeyaz tertemiz vicdanıdır. Bu videoda anlattığımız, yaratıcının muhteşem eserlerini beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Peki bunlardan en çok hangisi ilginizi çekti? Lütfen yorumlara yazınız. Bir dahaki keşiflerde buluşmak üzere.